El konsolları bana hep çok gereksiz gelmiştir. Niye elimde oyun oynamaya ihtiyaç duyayım ki? Sorduğum soru hep bu oluyordu. Bana verilen cevaplar ise abi dışarıda oyun oynayabiliyorsun. Otobüste, metroda, evde de koltuğunda yatıp elinde oyun oynayabiliyorsun. Çok iyi diyorlardı. Ben de siktirin gidin diyordum. Dışarıda niye oyun oynayayım oğlum? Dışarıda oyun oynayacak vaktim varsa zaten eve gidip oynarım. Bir yere yolculuk ederken el konsolu ile oynamak mantıklı olabilir. Ama ben de toplu taşımada telefona bakamayan biriyim. Uzun süre ekrana baktığımda midem bulanıyor çünkü. El konsolunu evde kullanma fikri ise çok saçma geliyordu. İlla uzanıp oyun oynamak istiyorsam PC'mi veya konsolumu takarım televizyona. Elime alırım kolu yatarak oynarım. Hem de büyük ekranda. El konsolu almanın mantığı yoktu yani. Bana göre. Bir gün arkadaşlarla toplandık ve Kare bir arkadaşımızın evine gittik. Evinde bir adet Nintendo Switch Lite vardı. Ver bakayım şunu bir deneyeyim dedim. Ve garip bir şekilde keyif aldım. Hatta bir süre arkadaşlardan kopup köşede Devil May Cry 3 oynadım. Dedim oyun mu sarıyor yoksa Switch'ten oynamam mı sarıyor bilemedim. O an bu sorunun cevabını düşünmedim. Neyse boş verin bunu. O günden aylar sonra arkadaşım Cem ile buluştuk. Cem de el konsolu övücü tayfadan. Yanına Steam Deck ve PSP'sini getirmişti. Dedim Steam'deki ver bakayım bir deneyeyim. Ve gene aynı şey oldu. Oyuna kilitlenip oynamaya başladım. Bu sefer boku çıktı, sokakta elimle Steam Deck'le oynadım. Cem koluma girmese ben birine giriyordum valla. Steam Deck'in tasarımı bana uzaktan çok rahatsız ve çirkin geliyordu. Ama elime alıp oynayınca öyle olmadığını gördüm. Rahattı baya. Önyargılı olmayın. O gün de aklıma geldi. El konsol aslında iyi bir şey mi? Ben çok mu önyargılıydım? Bu soruları sorarken Cem bana PSP'sini ödünç verdi. Al kullan sende kalsın dedi. Zaten kullanmıyordu kendisi. PSP oyun yüklemesi de çok kolaydı. İnternetten bakıp 5 dakikada crackledim konsolu. İstediğim oyunları atıp kullanmaya başladım. PSP 2004 yılında çıkmış bir el konsolu. El konsolu piyasasında o zamanlar Nintendo DS ile hakimdi. Sony de el konsolu piyasasına PSP ile giriş yaptı. PSP dönemine göre güçlü bir konsoldu. Elinizde PlayStation 2 kalitesine yakın oyunları oynama imkanı sunuyor. Sadece oyun da değil. Bu alette film izleyebiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz ve internete bağlanabiliyorsunuz. Şu an anlamsız gelebilir ama yıl 2004 diyorum. Daha akıllı telefon diye bir şey yok. PSP ile böyle şeyler yapmak o dönem için mükemmel. Gelecekten gelmiş bir alet gibi ya. PSP'nin 5 tane farklı modeli var. Farkları şu şekilde. Benim elimdeki 2007'de çıkmış olan PSP 2000. İlk çıkan PSP'ye göre daha ince. O yüzden tutuşu ilk PSP'ye göre daha zormuş. Ama kendinize göre bir tutuş bulup alışıyorsunuz. PSP 2000 ve 3000 modellerini televizyona bağlayabiliyorsunuz. Biraz zahmetli olsa da 5 tane kablo takıyorsunuz. Nintendo Switch'in atası diyebiliriz yani. PSP'yi genelde evde kullandım. Çünkü dışarıda el konsolu kullanmak bana hala çok gereksiz geliyor. Steam Deck'te oynadığım gün istisna. O gün konsolu deniyordum. Dışarı çıktıysam ya işim vardır ya da yanımda birileri vardır. Konsolu çıkartıp oyun oynamak çok saçma. Dışarıda oynamaya çalıştığım zamanlarda da en fazla 10 dakika oynamışımdır. Taşıması baya kolay bir cihaz ama. Onu söylemem gerek. Hem hafif hem de küçücük. Cebe rahatlıkla sığıyor. Gelelim oyunlara. Biliyorsunuz PSP'de sağ analog yok. Sadece sol analog var. O analogun da anasını küçücük yapmışlar. Oynarken elimden kayıp duruyor. Bunu hangi Japon tasarladıysa onun ben tek analog olduğu için oyunlarda kamera yardımı var. Bir şekilde alışmak lazım bu duruma. Bazı oyunlarda direkt tuşlarla kameraya yön veriyoruz. Bu şekilde işkence çeke çeke oynuyoruz oyunları. Sony neden cihazı tek analogla çıkarmış hiçbir fikrim yok. 2012'de çıkan PS Vita'da ikinci bir analog var ama. Ama bu başka bir videonun konusu. PSP arkadaşlarıma da denettim. Abi çok kötü. Kontrolleri çok zor. Şu sol joystick'in sadece olması inanılmaz rahatsız edici bir şey. Elim sürekli sağ tarafa da gidiyor. Sen Miami Vice oynuyor. Şu sol analog zaten tek analog var. Sol demeye gerek yok aslında o yüzden. Çok küçük. Yani öyle çok büyük parmakları olan birisi olmama rağmen Evet, bu adam evlilik küçük. evet, kullanamıyorum yine de. Beğenmediniz yani. Yani beğenmedim. Neyini beğeneyim oğlum, şuna bak. Oyunumuzu değiştirdik. Pas McQueen. açtım Hasan Bey ve sevdi. Müthiş bir Niye oyun. sevdiniz? Çünkü basit şekilde oynanıyor. Şey de basit. Kontrol aşaması da aşırı basit. X'le gidiyorsun. Yuvarlakla fren yapıyorsun. Kareyle mouse atıyorsun. Bu şekilde de yönlendiriyorsun. Kısacası basit, komplike olmayan oyunlar PSP'de hala zevkli diyorsunuz. Aynen öyle. Şu an bayağı zevk Nasıl alıyorum. özetledim? Evet. Çünkü sağ analog kullanılmıyor bile. İhtiyaç yok. Bu arada oyun casual yani. Şu an mobil oyun kalitesine Evet bak şöyle bir döneyim mesela, hiçbir an şeye oldu. basmadım. Evet, sen oyun cahilliğine PSP verdik. Bakalım nasıl oynayacak. Fren, yön. Bu kadar. Hiçbir şeye gerek yok. Gördüğünüz gibi o bile oynayabiliyor. Fren kullanırsan sen hediye alma ya.
Falan. Zaten o yüzden almadım daha. Aferin. Sen oynama yani. Yok Sen ben oynama. Evet Hasan Bey The Warriors'u açtı. The Warriors'u izlemediniz değil mi? Yok bilmiyorum. Allah size kahretsin. Şimdi buna basıyoruz kamerayı böyle. Evet. Evet mesela burayı fark etmedim ben. Ama radar var abi. Radara bakmıyorum kardeşim. Bakacaksın abi, küçücük ekran zaten. ben şey bir adamım. Dediğimden mal bir adamım ben. Oğlum o simit lan. Fark etmez karşıma çıkmamalıydı. Beğendiniz mi onu? Vallahi güzel oyun. Polis geldi polisten kaçın. Ama polisin silahı var gibi. Jopu var. He fark etmez. Sık bakalım. Sık Bakalım, sık bakalım. İşte şu an 3 kişi araya alıp dövüyoruz. Bu oyun iyi bir oyun değil. İlk defa God of War'un 2018'den önce çıkan bir oyununu oynuyorum. Evet demo yüklemiş arkadaş yanlışlıkla olsun. Kötü değil. Oğlum bu oyun oynanır lan. God of War'lar PSP'deki en rahat oynanabilen ve en iyi oyunlar diye kabul ediliyor. Sence öyle mi? Bence öyle. Biraz sonra boss fight'ta göreceğiz. Boss fight geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ortak düşüncemiz PSP first person ve third person oyunlarda işkence olsa da sabit kameralı oyunları oynarken gayet keyifli. Evet PSP burada. Gene yansımadan ben gözüküyorum. Gayet şık bir cihaz. Açalım. Şimdi içinde yüklü olan oyunlar The Warriors var. Rockstar'ın 2005'te çıkardığı oyun. Splinter Cell'in PSP özel çıkan oyunu var. Aynı şekilde Resistance'ın PSP'ye çıkan özel oyunu var. Miami Vice var. var. Bu da PSP özel bir oyun. Indiana Jones'un oyunu var. Bu da PSP özel bir oyun. God of War'un oyunu var. Bu da PSP özel bir oyun. Gladiator Begins var. Bunu çok sevmedim. Bir de tabii ki Cars var. İnanılmaz bir oyun. Warriors oynuyorum. Benim halihazırda sevdiğim bir oyun. Rockstar'ın çıkardığı bir oyun. Warriors 1973'te çıkan bir film aslında. Değişik bir film. New York'ta geçiyor. Çok karanlık bir atmosferi var. New York'a çeteler hakim. Aksiyon, suç filmi. Ama işte filmin ilginç yanı aslında çetelerin kendisi. Her çetenin kendisine has bir özelliği var. Filmi izlemenizi çok tavsiye edemiyorum. Herkesin seveceği film değil çünkü. Ama ben seviyorum. Neyse işte Rockstar o filmin bir oyununu yapmak istiyor. 2005'te. Oyunu filmin 3 ay öncesinde geçiyor. Oyunun son 1 saati de, son 2 saati de olabilir tam hatırlamıyorum. Son 2 saati de filme bağlanıyor zaten. Filmi oynuyorsunuz. Rockstar onu güzel bağlamış. Neyse işte ben bu oyunun PlayStation 2 versiyonunu oynuyordum ama sürekli ortasını yarıda bırakıyordum. Bir şey oluyordu. Araya başka oyunlar girdi. Bitiremedim bir türlü. Dedim neyse PSP versiyonuna bakayım diye bunu indirdim. PSP versiyonu ilginç bir şekilde daha çok sardı. Sağ olarak olmamasına rağmen. Sağa sola bakmak biraz zor. Ya işte böyle karakterle yön vermeniz lazım. Ya da işte şuradan mesela böyle yukarı D-pad'e basarak kamerayı resetleme tuşumuz var. Ya da sol tuşa basarak böyle kameraya yön verebiliyoruz falan filan. Her oyun kamera kontrolü için farklı bir yola gitmiş. Rockstar böyle bir çözüm bulmuş. En iyi çözüm bu galiba. Çünkü Resistance'da falan işkence yani. Şu tuşlarla kamera kontrol etmek kimin fikriyse çok kötü. Ya benim Warriors'ı sevmemin sebebi çok iyi bir film olmadığını farkındayım. Galiba atmosferi ya. Atmosferi ve müzikleri. Mesela bu çete. Bu çetede sanat düşkünü bir çete. Mesela baksanıza pandemin maskesi falan yapmışlar. Adamların base'i de sanat galerisi falan mesela. Biraz absürt bir evreni var. O da hoşuma gidiyor benim. Mesela başka bir çete var. O da beyzbol çetesi var mesela. Güçlü bir çetelerden. Sabah akşam beyzbol oynuyoruz. Bizim çetemizde The Warriors bunlar işte. Bunların çok değişik bir özelliği yok. Bunlar Warriors yani. Tamam kardeşim. Şimdi buradan oynamak biraz zor ya. Elimde telefon olduğu için. Elimde bıçak var lan. Oyuna genellikle dövüşüyoruz yani öyle bir oyun. Kendi adamıma vuruyorum Allah kahretsin. Abi bu oyunda niye Friendly Fire var ya? Çetemize şöyle emir verebiliyoruz. Dövün hepsini diyoruz mesela. Bazı oyunlarda FPS düşüşü oluyor doğal olarak. Mesela bu oyun 30 FPS ama şu an ara ara kasıyor. Bunu üstüne kullandık. Lan. Ya bırak ben. Benim adamlar nerede ya? Tek kaldım burada. Oyunda harika animasyonu var. Bakın şimdi. Hop. Aa. Tabii bunu boşluğa yapmamamız lazım. Ha şöyle. Hemen bir film. Of. Çok iyi. Neyse öyle işte.
Peki PSP günümüzde alıp kullanılır mı? 2025'te de alınmaz abi. Şimdi bu el konsollarının hastası adamlar artık zaten Nintendo Switch'e kaydı. O yüzden yani Switch alırsın, Steam Deck alırsın. Steam Deck mükemmel bir cihaz. Bunu niye alasın? Ucuz diye. Bu şu an 2000 lira falan. Başlayalım. Halise Hanım, Evet. PSP alınır mı? Bence alınmaz. Aa. Neden? Çünkü artık teknolojik aletlerimiz çok geliştiği için telefon daha iyi. Hatta bilgisayar bile daha önüne geçebilir bir şey bence şu an. Bu kadar. Bilgisayar tabii ki yani bilgisayar yani. Bomboş yorumlar. PSP bence satın alınmaz. Ama illaki oyun konsolu, el konsolu istiyorum diyorsanız da alınabilecek en ucuz konsol 2500 lira gibi bir fiyatı var. Biraz da taşınabilir küçük bir şey olması bu son zamanlardaki konsollara göre artı olarak sayılabilir. Yani insandan insana değişir ama benim şahsi fikrim bence alınmaz. PSP almayın. Steam Machine çıkacak. Steam Machine alın. Ben de Neden olmasın? İlginiz varsa tabii ki kullanılır. PSP özel bir oyun oynamak isterseniz emülatör kurup oynayabilirsiniz tabii ki. Ama gerçek PSP deneyimini almak isteyenler alabilir hala. Benim şahsen PSP daha çok ilgimi çekiyor. Fiyatı uygun olsaydı almak isterdim onu.